Demir Taht'tan herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bugün Titan Quest 2 oynuyoruz. Early Access. Bu Diablo tarzı bir oyun bu da. Ben burada bir tane karakteri açtım. Biraz oynadım bir level 10'a kadar. Biraz da değil aslında. Level 10'a kadar oynadım. Çünkü benim cahilliğime verin. Ben bu oyunun ilkini oynamadım gerçekten. Diablo'nun neredeyse bütün serilerini oynamış birisi olarak bu oyunun ilkini oynamadım. Şu an ilkini de merak etmeye başladım. Atmosfer olarak inanılmaz güzel. Early Access olmasına rağmen de bayağı iyi. Şimdi tekrar bir karakter oluşturacağım o zaman. Şöyle bir... Bu arada kadın da seçebiliyoruz burada. Bir saniye. Müzik inanılmaz fazla geliyor şu an bana. Müziği şöyle biraz kısayım. Ama inanılmaz güzel müzikleri de ya. Acayip hoşuma gitti benim. Şuradan apply yapalım. Artık bu deneme yayını gibi olur. Bilmiyorum, belki de tek bölümlük bir şey olur. Eğer hoşunuza giderse lütfen belirtmeyi unutmayın. Seri yapmamı isterseniz de aşağıya yorumlara lütfen yazın diyorum. Bu abi bayağı şeymiş. Bu abi de sağlammış. Benim daha önce seçtiğim karakteri seçeceğim aynısını. Şöyle bir abi. Bayağı kıllı mıllı böyle. Spartan gibi. Of, bayağı da izleri var abinin. Sakallar makallar. Finalize diyorum. Karakter ismini ne yapalım? Demir yapalım. Solo self found. Bunu aktif etmiyoruz. Bu ne? Gerçekten bunu hakkında hiçbir fikrim yok. Daha önce de bakmadım. Hiç aktif etmedim diğer oyunda da. Start diyorum. Oyuna geçiyorum. Of mortals, bound by fate's golden strands. Tell of their laughter, their struggles, their glory. Tell of warlike Sparta. Hey yavrum Spartalılar be. Hastayız. Hastasıyız Spartalıların. But the gods had other plans. Their ambition angered the goddess. And winged retribution showed them no mercy. Staining their strands with darkness. But don't cut it short. Tell us the whole story. Tell us about hope.
22 yıl sonra. Sing muses of faith and the mortal, watched by the gods on Protea Island, where the story begins. Protea adasında hikayemiz başlıyor. Bu arada arkadaşlar ben 10 level oynadım dedim ve ilk oyunu da oynamadım dedim size. Ama Diablo tarzı bir oyun. İşte level atlıyorsunuz falan filan. Şöyle söyleyeyim, oyuna gerçekten inanılmaz emek vermişler. Şu an early access olmasına rağmen yani ben oynarken gerçekten zevk aldım şu 10 leveli. Grafikler olsun, entegre teknolojiler olsun. Şu an DLSS 4 desteği var. FSR 3 desteği var. Ki çoğu oyunda yok gibi. Yani bu early access olmasına rağmen çoğu bitmiş oyuna göre şu günümüzde bende bayağı bir iyi izlenim yaptı diyebilirim. Grafikler şu haritalar falan acayip ya. Ben zaten şeyini izlemiştim. Tanıtım videosunu izlemiştim. Orada bu oyunu kesinlikle edinmeliyim diyordum. Ve buradayız. Oynamaya başladık. Sağ tıkla tıklıyoruz ataklarımız. Şöyle benim Diablo'dan da sağdaki şeyleri kırmayı seviyorum. Bazen içlerinden güzel şeyler çıkabiliyor bu arada. Ama XP açısından hiçbir şey getirmiyor sanırım. Spike Mace çıktı mesela. Heavy Helm çıktı. Onu aldık. Şunu buraya koyabiliyor muyuz? Yoksa bu çift el mi? Ne bu? Bu çift elmiş. Bu tek el. Ama atak hızı düşük. Neyse şimdi çift el alalım. Atağı yüksek. Bir şey daha çıktı mesela. Bunu alırım. Bu tek el galiba. Aynen bu tek el. Ben genelde dual kullanmayı severim silahları. Şimdi buradakileri kırdım. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yani eski Yutan ne ya? Yunan mitolojisini sevenlere falan bayağı ilaç gibi bir oyun. Ki ben başta da belirttiğim gibi 300 Spartalı'yı falan acayip seven bir insanım. Bu işte eski Yunan mitolojisi olaylarını da severim. Roma olaylarını, Roma İmparatorluğu zamanında geçen şeyler. Gladiatör'ü eminim ki çoğunuz izlemişsinizdir. Efsane film. Russell Crowe oynuyor. Orada yanlış söylemeyeyim de ismini. Mutlaka doğrudur diye düşünüyorum yani. Russell Crowe oynuyor diye hatırlıyorum ben en azından. Maximus. O yüzden hatta ilk açtığım karaktere de Maximus ismini vermiştim. Görmüşsünüzdür. Şimdi Heavy Helm geldi. Bunları ileride kullanmasak bile satabiliriz bu arada. İlerleyelim yavaş yavaş. Bakalım dediğim gibi kanal için oynamasam bile belki yani kanal için oynamasam bile kesinlikle belki değil kesinlikle ben kendim bu oyunu oynayıp bitiririm yani. Ama eğer ki seri olmasını istiyorsanız, kanalda görmeyi istiyorsanız lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Yorumlarda belirtin. The Griffin grows more dangerous every day. Its mad cult of worshippers keeps growing. It's time we hunted it down. Are you ready? Şimdi Griffon sağa sola saldırıyormuş. Onu halletmemiz lazım. I must show you. I'll explain on the way. The time has come for you to prove yourself. Bu arada Griffon da ilk gerçek boss. But before that, remember the shrine at the end of the beach? Let's go. Griffon'u da işte Witcher falan filan oynayanlarınız varsa ya da dediğim gibi eski Yunan mitolojisine falan ilgi duyanlar ya da filmlerde falan izleyenler varsa biliyorlardır Griffon'un nasıl bir yaratık olduğunu. Kuş gibi bir yaratık. Şimdi şunları kırayım ben. Şu an hiçbir skill açık değil arkadaşlar. O yüzden sağ klikle
Sadece normal atak yapabiliyoruz şu an için. 10-11 diyor. 10-11. Mesela bunu buna değiştirebilirim. Bu ama dagger mı? Evet bu dagger'ımız. Kısa. Şu ne? 21-22. Bunlar dediğim gibi ileride şöyle şuna bastığınız zaman da şöyle değiştirebiliyorsunuz bu arada yerlerini. Bu arada oyunu 1080p'de Epic ayarlarda oynuyorum. Dediğim gibi DLSS 4 desteği var. FSR 3 desteği var. Benim de artık yalnız 2K monitöre geçme zamanım geldi diye düşünüyorum. Bakalım onu da belki yapabiliriz. O zaman videoları da 2K'da çekebilirim. Space'de şöyle dodge atıyorsunuz, dash atıyorsunuz, dodge değil. Şunu da alalım. Spike Nice da alalım. Şöyle yavaş yavaş gidelim tekrar haritanın açılmamış yerlerine doğru. Bir şey daha çıktı burada. 15-12 bunu alayım. Bu ne? Bu iyi değil. Bu da çok iyi değil. Bunları satarız dediğim gibi. Altın olarak bize geri döner. Şöyle hemen dodge attık oraya. Burada cam potları falan oluyor. D'ye bastığınız zaman cam potu, F'ye bastığınız zaman da mana potu aktifleştiriyorsunuz. Ben oyunlar oynarken de elimden geldiğince dediğim gibi ben bilgi vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani ben de uzman olduğumdan değil de işte bildiğimiz kadarıyla, dilimizin döndüğü kadarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi şu Heavy Pauldrons çıktı. Biraz daha iyi. Bu geldi, bu geldi. 14, 24. Bu arada alta basılı tuttuğunuz zaman şu an üzerinizde giydiğiniz itemle karşılaştırabiliyorsunuz. Şöyle alta basılı tutuyorsunuz. Diğer itemlerle karşılaştırıyor üzerinizde olan. Şimdilik paramız yok. Şu tüküren pis ya. Şu tüküren bayağı vuruyor. O yüzden ona hemen bir dash atıyorum. Bu da balta. Dediğim gibi ben dual şeylerle devam edeceğim. Arkadaşlar tek nereye gitmişiz? Çift el. Hop dodge. Level atladık. Şurada üstte attributes'tan puanları verebiliyorsunuz. İşte Vigor, Might. Artık nasıl bir build yapacaksınız? Benim de aslında çok fazla fikrim yoktu dediğim gibi. Yine de anlatmaya çalışıyorum. Ben ilk önce şu Vigor'a vereceğim. Çünkü o sağlık ve şeylere tenacity ne oluyordu ya? Tenacity'nin Türkçesi neydi arkadaşlar? Hemen bakacağım. Üşenmeyeceğim. Bu şeylere karşı iyi oluyordu ya. Tenacity. Azim diyor. Azim. Başka ne oluyor? Olabiliyor. Sıkı sıkı sarılma, inat. Ama benim bildiğim tenacity oyunlarda işte kitle kontrol etkilerine karşı olan dayanıklılığınız. Mesela düşmanlarınızın işte dondurma efekti varsa, ne bileyim sizi yavaşlatma etkileri varsa onlara karşı olan direnciniz oluyor genelde tenacity oyun dilinde. Yani öyle açıklayayım. Abla birden teleport oluverdi yanımızda. Bu da bizim mentorumuz bu arada. Bizi eğiten kişi. Hemen şunu bir dodge'layayım ben. Oo yine burada da varmış. Aç kapıyı abi. Here we are. This place was built ages ago by the Mycenaeans. The heroes of old received the gods' gifts at this shrine. You'll need its blessing to stand against the Griffin.
İşte bu kapı diyor çağlar öncesinde inşa edildi bu yer. Buradaki şrayna gidip tanrıların kutsamasını alman gerekecek. Çünkü diğer öbür savaşçıların hepsi bunu yaptı diyor. Sen de ihtiyacın olacak senin de. Careful. The priests of Mycenae protect their shrines, even beyond the grave. Bu aktif skill'leri ne zaman açıyorduk ya? Ne düştü şimdi mesela? Şu düştü. Yo 20-22. O verdiğiniz attribute'lerden bir de arkadaşlar üzerinize giyebileceğiniz zırhlar, kullanabileceğiniz silahlar da etkileniyor bu arada. İşte mesela çevikliğe verirseniz işte dagger falan filan bunları daha fazla kullanabiliyorsunuz. Güç, strength onlara verilirse veriniz işte ağır silahları kullanabiliyorsunuz. Baltaydı, oydu buydu falan. Yani birçok benim gördüğüm kadarıyla birçok build yani Door's sealed. Give me a moment. Mevcut. Fight them off while I Bayağı unseal bir- this door. Bayağı sağlam bir şey yedik orada. Hayvan gibi vurdu bize. There. Through here. Benim Diablo videolarımı da izlediyseniz ki onlara da devam etmedim. Çünkü fazla izlenmedi sanırım. Orada da ben genelde Warrior oynadığımı bu tip oyunlarda söylemiştim size. Burada da aynı şekilde sanırım Warrior gideceğim ki önceki açtığım karakterde de işte Warrior şeylerine verdim. Attribute'larına verdim genelde. 22. Bir de yan şey olarak ekstra dediğim gibi çeşitli build'ler mevcut gerçekten. Böyle karma mix şeyler yapabiliyorsunuz. Bir de yıldırım hasarı falan açmıştım böyle. Bayağı bir iyi olmuştu o build. Olmuş deyince de sanki çok böyle aşırı geçmiş zaman gibi The oluyor da. ancient Mycenaeans called this the Shrine of Divine Mastery. Şimdi blessing'imizi alacağız. Şurada ne var? And it was foretold by the fates that the son of Thetis glorious one of God once dead. She married mortal Peleus and was him to shrine of the mastery to receive his gifts. Ashel was his name. Ashel'in şeyini anlatıyor hikayesini işte. Ölümlü bir baba ve tanrı bir anneden doğan Ashel de buradan tanrılardan şeyini almış. Only Kutsamasını. those the shrine chooses can receive its blessing. You're the finest I've ever trained. Go on. See if the shrine answers to you. Sadece seçilmiş kişiler diyor Shrine'dan. Shrine ne oluyor Türkçe'de? Ona da bakacağım. Üşenmeyeceğim yine. Shrine. Türbe. Türbeden kutsamasını sadece seçilmiş kişiler alabilir diyor. Sen benim şimdiye kadar eğittiğim en iyisisin. You have been measured. Rise and accept your blessing. Tanrılardan da blessing'imizi aynen böyle 4 tane seçim var. Bu türbelerden yolumuzda daha da çıkıyor. Bilmiyorum ben 10 level'e kadar sadece 2 tane gördüm şimdilik. Dediğim gibi Warfare ve Storm aldım ben. İlk önce yine Warfare'i seçeceğim ben. Çünkü neden olmasın? Spartalıyız biz. Sparta. Warfare'den de aktif puanlarınız var bir de pasif puanlarınız var. Şu soldakiler aktif skill'ler, şu sağdakiler de pasif skill'ler. Dediğim gibi ben de şey değilim. Oyunun ustası değilim ama buradan şey edeceğiz beraber. Şu bayağı sağlam bir skill. Şuna 2 tane vereceğim ben. Şimdiden. Şu Whirlwind.
Harbiden sağlam. Şunu birini onunla açacağım. Ramp up neymiş? Over 3 seconds while channeling damage increased by up to 7% and area radius increased by up to 10 energy cost. Thunder. Oo bak bu iyiymiş. Thunder yaptığımız zaman enemies hit are slowed by 6%. Yani bunun tarafından vurulan, hasar alan düşmanlar %6 yavaşlıyor. 12 zırh kaybediyor. Ve bu bize enerji sağlıyor. Güzel güzel. Daha başka da bir şey yok değil mi? Tamam, pasiften de tabii ki Martial Expert. Increase physical damage. Bu ne? Increase damage with weapon attacks. Increase attack speed. He. Oo. Bu kanama açıyor ve fiziksel hasar %8 artıyor level 1'de. Bunda da %6 silahlarla verdiğiniz hasar %6 artıyor ve %4 attack speed veriyor size. Hangisini seçsem şimdi ya? Bunda kanama falan var. Bayağı sağlam bir şey. Bu da bayağı sağlam aslında. Ya bunu seçeyim ben. 2 tane ona verdim. 6'ya götüreceğim bunu. Ondan sonra şunu açarım. 6'ya götürürüm. Devam ederiz öyle bakalım. No. This shouldn't be Ne happening. oldu? You saw how the shrine reacted. That corruption. Gods. I thought we had more time. Corruption No diyor. matter. Go. You have the shrine's blessing. You can face the griffin without me. I must slay the griffin. You Ah. can do this. Bir şeyler daha çıktı. Tamam. Şuradan Might'a vereyim. Might ne oluyor? Heavy armor dediğim gibi ağır zırhlı zırhları giyebiliyoruz. Fitness falan filan. Agility. Bu da hafif şeyleri giyebiliyoruz. Armorları. Knowledge. Counts toward cannon and resolve which increase certain damage types. Basis for poison damage and lightning damage. Tamam. O zaman ben Knowledge'a da vereyim. Çünkü Thunder build'ine gideceğim ben. Yıldırım hasarını falan arttırıyormuş. Neredeydi o? Şu Cunning. Yıldırım hasarını falan arttırıyormuş. Bir de zehir hasarını. Strike damage and pierce damage. Tamam. Tamamdır. Şimdi buradan yine bir şeyler açıldı. Ben yine buna vereceğim. Şöyle. Babarina. Sandra'ya vereceğim tekrar. Buradan da buraya vereceğim dediğim gibi. İlk 6'ya orayı tamamladıktan sonra diğerine giderim. Şuradan devam edelim. Şöyle dediğim gibi o aktif skill arkadaşlar böyle. Böyle etrafınızda dönüyorsunuz işte. Ne aldım ben? 22, 21. Şimdi bunları satacağım zaten ya ben. Topluyorum da para etsin diye. Ama bir yerde artık yerimiz kalmayacak sanırım. Şunlar da portal arkadaşlar. Buralardan diğer portallara ışınlanabiliyorsunuz. Şöyle bastıktan sonra teleport diyorsunuz. Oralara gidiyorsunuz. Bir de L var şöyle. L'ye bastığınız zaman hiç portal yoksa kişisel bir portal açıyorsunuz. Oradan diğer portallara ışınlanabiliyorsunuz. Bu şekilde L'ye bastıktan sonra. Şurada bir görev var. Onu yapacağım. Adamın köpeği de ölmüş. Petrus'mış ismi. Oh, hello. Sorry, I'm just... I know I Gripon always öldürmüş said onu. Aristano was too hard on you.
I thought training every day was pointless. Proti Island is safe. How terribly quickly things can change. The dogs and I were out hunting rabbit. Then a shadow came over us. Diyor ki I senin wasn't quick enough. sana diyor eğitim yaptıran kişinin sana kötü davrandığını düşünüyordum. İşte senin bütün eğitiminin bomboş bir şey olduğunu düşünüyordum ve bu adanın ne güvenli bir yer olduğunu düşünüyordum. Ama öyle değilmiş diyor. İşte Gripon saldırmış. Thank you. Öcünü alacağım dedim Mate. Patricus'ın. Şimdi satabiliriz arkadaşlar bunları burada. Shift'e basılı tutuyoruz. Sağ klik yaptığımız her şeyi satabiliyoruz şöyle sağ klikle. Shift'e basılı tutuyoruz. Hepsini satıyoruz. 215 oldu. Ne alabilirim ki ben? Kaç paraymış? 165'miş. Bu common'mış. Bunun bir üstü, bir tık üstü şey olarak magical'lar var. Common'lar var. Magical olanlar var. Onların biraz statları daha fazla oluyor. Solda görüyorsunuz. Atak speed'i falan artırıyor. Ama şu an paramı onu harcamayacağım ya. Şöyle gideyim ben. Double axe aldım. Şurada bir tane daha görev var. Q'ya bastığınız zaman da geçici bir kalkan elde ediyorsunuz arkadaşlar. Dövüşlere girmeden Q'ya basmakta fayda var. Will someone get me out of this corpse's bag? Bağırma lan. Well, what do you wait? Yes, I'm stuck in this jar. No, you can't open it. But you can take me to the Shrine of Hermes in the cave southwest of here, so that craven cur can fix this. Bu kutunun neydi onun adı? Kavanozun içinde de artık bir ruh mu var ne varsa. Bu herif onun içine hapis olmuş. Onu bir yere götüreceğiz şimdi ki serbest kalsın diye. Ne bulursak alıyoruz arkadaşlar. Bulduğumu alıyorum ki satıp para yapayım. Çünkü traderlardan ileride güzel itemler falan buldum ben. Bu 11-13 diyor. Bu sword'muş ya. Dagger değilmiş. Bu nasıl? Yok. Benim üstümdeki daha iyiymiş. Şunu şununla mı değiştirsem? Şöyle. Nasıl olur bilmiyorum. Yaptım. Gerekli değildi aslında da. Yaptım, değişiklik olsun. Buradan çıktık. Ama bu şey biraz OP gibi ya. Bu skill. Yani çok az mana harcıyor. Hatta mana yeniliyor. Şu sağlam vuruyor. Güzel de vuruyor yani. Bilmiyorum. Biraz OP mi yapmışlar? Ne yapmışlar? Şurada bir şey daha var. Bunları hep satacağım. Sadece gerçekten satmak için alıyorum yani. Biraz daha iyi bir bot geldi. Şu suyun şeyine bakın ya. Suya muya bakın ya. Şu suların rengi falan of. Ortam acayip. Atmosfer harika oyunda. Harbiden. This is the cave. Hope you're a better fighter than the last guy. Hadi geçmiş olsun size. Şunu da alalım. Thunder Staff diyor. Here, put me on the shrine.
Go on. Yine üstümüz doldu. Bu ne? 25. Biraz daha iyi. Şunu giyemiyorum. Çünkü agility'm yetmiyor. Şey olduğu için. Çevikliğim yetmiyor yani. Şuraya koyacağım bunu. I suppose you're expecting a reward now. Aynen. Bana bir reward Fine. ver. Now get out of here. Your job is done. Kırmayayım kafanı. At kafası seni. Oo, güzel bir şey verdi bana. Şunu alayım o zaman şöyle. Yoluma devam edeyim. All right, Roach. You've had your fun. Bak, I mean, please? Hermes! Hermes! Hermes kapatmış onu oraya. Oo, şu pis yaratık ya. Böyle döne 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 kesiyorsunuz arkadaşlar. Hop. Ne geldi oradan? Gele gele bov mu geldi? Dandik bir bov geldi ya. Yakında dediğim gibi yer kalmayacak. Şurada ne var? Aha. Bu iyiymiş. Bak bu olur. Bu olur. Bu arada biz level atladık. Şuradan tekrar aktiflerden. Şu benim hoşuma gidiyor ya. Hayvan gibi vuruyor. Saklasam mıydım acaba? Birazdan belki şeyler açılır. Gerçi neredeydi o? Sandra verdim tekrar. %18 yavaşlıyorlar. %18 yavaşlıyorlar. 60 armorları düşüyor. Ve de artı 3 enerji geri mi getiriyor lan bu? Yok. Her neyse. Ha pardon, şeyi yapmadım. Buraya verecektim. Şu Might'a vereyim. Bir de Noble'ça vereyim. Çünkü bir Thor build gibi bir şey yapacağım ben. Hem böyle balta malta bir şeyler kullanacağız, hem de şimşekler çaktıracağız yukarıdan. O yüzden ihtiyacım olacak Noble'ça. Sip olsunmuş. Heavy Pauldrons vardı bende. Şu ne ya? Şu çok dandik gibi. Onun yerine şunu alayım. Belki parası daha fazladır. 29 aynıymış bu. Neyse, devam edelim şuraya. Oo, selam gençler. Oo, bazılarını atmam lazım o zaman benim şurada. Şöyle dandik şeyler atayım. Şimdi tekrar üstüme bakacağım. Şunu karşılaştırırsam tamam. Bu iyi. Şu nasıl? Tamam, bunun en azından şeyi, nasıl diyeyim ya? Onun hangi kategoriye koyabilirim Türkçe? Rare oluyor ya işte ya. Ne kadar az bulunur bir şey işte. Lanet olsun, benim niye Türkçe'ye çevirme olayım bu kadar kötü işte ya. İdare edin arkadaşlar. Diksiyon işte. Türkçe. İdare edin. Siz benim ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Aha. Bir tane daha
Bana ring düştü. Ne oldu lan? Level 3, level 3, level neyse ama çok da başka. İlk başlarda bu kadar zaten itemlara bakmakta şey yok aslında ya. Bu arada kaç dakika oldu ben oyuna başlayalı? Aşırı uzun da olmasını istiyorum aslında video yine. Neredeyim ben haritada? Daha bayağı var herhalde ya. Şuralara falan gitmem lazım. O zaman ben şey yapayım. Şuraya kendime bir portal açayım. Tamam mı? Kendimi şuraya ışınlayayım. Orada da umarım kaydediyordur böyle yapınca. Burada da bölümü bitireyim o zaman. Artık dediğim gibi eğer seri olarak olmasını istersen, seri olarak gelmesini isterseniz, gerçi ben bakarım yine izlenmelere falan filan ama YouTube'da bazen kimseye göstermiyor attığım videoyu. O yüzden diyorum ya işte, beğenirseniz, yorum atarsanız algoritma biraz daha insanlara gösterir. Daha fazla insana ulaşır video. Bu da iyi olur. Seriye devam edip etmeyeceğimize öylece karar vermiş oluruz. Diyorum ve kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum.